Yaz ve yazın sonundaki güneş tutulması. Yine yaptığımız yayınlardan biliyoruz ki güneş tutulmasının öncesinde ayak sesleri geliyor. Şöyle Emel, 14 Ekim'de çok kuvvetli bir güneş tutulması var. 28 Ekim'de de çok ciddi bir ay tutulması var. Ayak sesleri tüm Ağustos ayında. Bakın çok ciddi arın. Lütfen tatilciler, denizler köpek balığı dolu. 9 Ekim'den sonra çıkmaya başlar. 2024'te vura vura gider. Altın mı? Altın. Şimdi retro Venüs geldi biliyorsun. Bu retro Venüs. Peki Venüs retroda ne yapılır? Biraz da hanımlar, Venüs retrosunda çok acayip bir şey olur. Size gerçekten aşık olanla ve sizi gerçekten mutlu edecek olanla kadınlar burada çok doğru eş seçerler, biliyor musunuz retro Venüs'te? Flört edin ama 10 Ekim'den sonra. Ama yemeği 10 Ekim'den sonra 10 çıkıyor. Ekim'den sonra. 10 Ekim'den sonra bu arada bir iki alternatifiniz daha olabilir. Efendim merhabalar. Çok uzun zamandır istiyordunuz. Açılın. Hocaların hocası Oğuzhan Ceyhan. Merhaba dostlar, nasılsınız? Emel'cim nasılsın? Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandır planlıyorduk ama kendisi o kadar çok yurt dışına gidip geliyor ve araştırmalar yapıyor ki az sonra o araştırmalarını da konuşacağız. Fakat yaz ve yazın sonundaki güneş tutulması. Yine yaptığımız yayınlardan biliyoruz ki güneş tutulmasının öncesinde ayak sesleri geliyor. Evet. Bu ayak sesleri nasıl okunmalı? Hemen oradan başlayalım. Yazın devamı nasıl gidecek ve yazı nasıl kapatacağız? Şimdi şöyle Emel, 14 Ekim'de çok kuvvetli bir güneş tutulması var. 28 Ekim'de de çok ciddi bir ay tutulması var ve bu ay tutulmasından ve güneş tutulmasının ayak sesleri tüm Ağustos ayında. Hatta o kadar güçlüler ki bunlar 2024'ün Sirius günü dediğimiz 6 Temmuz'a kadar etkileyecek çok geniş kapsamlı bir sürece giriyoruz. Ve bu geniş kapsamlı süreçte göksel sembolizm adına iyi görünmüyor. Mesela burada şimdi o kadar çok olay var ki hemen. Ve tabii sen yorumları yaparken tanıdığım kadarıyla sadece gökyüzünün konumlarından faydalanmıyorsun. Ezoterik bir sürü kadim bilgileri de harmanlayıp ortaya çıkarıyorsun. Jung'un eş zamanlılıkları, bilinç dışı etkileşimler, tabiattaki eş zamanlılıklar. Mesela ben her güneş tutulması ve her ay tutulması döngüsünden önce daha ziyade kadim Ege topraklarında küçük deniz seyahatleri yaparım. Ve bu deniz seyahatlerinde mesela Fethiye bölgesine giderim, Bodrum bölgesine giderim, Bozburun bölgesine giderim ve o bölgedeki deniz yüksekliklerine bakarım. Hani insanları tedbir, önlem almaları adına Tabiata bilgilendiriyorum dedin ya. Mesela bu güneş tutulması öncesinde hangi konuda bilgilendirirsin Şimdi bizi? burada benim bilgilendirmem gereken bir şey var. Son 2 yıldan beri, hatta 2,5 yıldan beri tabiat biraz farklı Emel. Farkında mısın? Çok sıcak bu sıcaklar. Aşırı sıcaklar, aşırı soğuklar ve dünya üzerinde tuhaflıklar oluyor. Bakın ben bunu kendi Instagram hesaplarımda ve YouTube hesaplarımda bir ay önce, Haziran ayından itibaren söyledim. Süper El Niño döngüsüne giriyoruz. Ama bu Süper El Niño değil, Hiper El Niño döngüsü. Şimdi hiper, yani El Niño döngüsü var, Süper El Niño döngüsü var, Hiper El Niño döngüsü var. En üst seviye bu. En üst seviye. El Niño kasırgası var Amerika'da, oradan tanıyoruz. Şimdi El Niño aslında şöyle Pasifik salınımı. Şu an o El Niño döneminin hiperine girmiş durumdayız. Ne yazık ki. Denizler tehlikeli, peki karalar? Karalara Şimdi anlatayım ben ne? size. Şimdi bu El Niño dönemlerinde Pasifik akıntılarında şimdi El Niño zaten yaramaz erkek çocuğu demek. Yaramaz erkek çocuğu aslında ezoterik batini doktrinlerde Hazreti İsa'yı temsil ediyor. Ve Hazreti İsa'nın aslında çarmıha gerilmesinden dolayı Tanrı'nın insanları cezalandırdığı bir görüş olarak bir bilgileri var. Yani tabii ki bunlar batıl düşünceler. Yani bunlara baktığınızda Sakson düşünceleri bunlar, Norman düşünceleri. Ama adamlar bir şey görmüşler. Diyorlar ki Aralık ayında İsa'nın doğum günü haftasında neden sular sıcak? Deniz suları sıcak. Ve neden hava şartları değişiyor? İşte El Niño'ları böyle bulmuşlar. Bir de La Niña vardı. El Niño yaramaz erkek çocuğu, La Niña yaramaz kız çocuğu demek. El Niño döngüleri meteorolojik olarak 5 yıllık döngüler bazen olabiliyor. Bazen 3 yıllık döngüler olabiliyor. Onlara o atmosfer bilimci arkadaşlarımız daha iyi bilir. Bizi ilgilendiren astrologların
bunun yaratacağı felaketleri öngörüp insanları uyarmasıdır. Başladı yani. Bu Haziran başı başladı. 26-27 Haziran'da ne kadar devam edecek? Gördüğümüz kadarıyla hiper sınıfı 2024'ün Haziran sonuna kadar devam edecek. El Niño'nun yazki tezahürü bu sıcaklar. Kışı Feci. Şimdi daha bir de El Niño tam başlamadı. Pasifik Okyanusu ısrarının bir kısmı çok artmaya başladı. Güney Pasifik'te ısrar gene hala aynı. Ayın döngüleri. Şimdi çok acayip, bu 3 Ağustos'ta müthiş bir ay tutulması. Süper sınıf. Ağustos ayında 3 Ağustos'ta mı ay tutulması? Şimdi baktığımızda Ağustos'un 30'unda oluşacak o dolunay etkisi ve 3 Ağustos'taki dolunay etkisi mavi dolunay dediğimiz. Yani bir takvim tarihi içinde 2 dolunay etkisini gördüğünüzde o zaman ne oluyor? Bu ayın her döngüsüyle beraber atmosferi karıştırıyor ve ısıyı arttırıyor. Şimdi ısının artmasıyla beraber bilmiyorum. Okyanus ısıları 1 derece belki artacak, belki 1,5 derece artacak. Ama inanılmaz düzeyde 2-3 şeye dikkat edin. 1, bakın çok ciddi arın. Lütfen tatilciler, denizler köpek balığı dolu. El Niño dönemindeki en önemli özellik köpek balığı saldırılarıdır. Tatilci, karınla, kızınla, çocuğunla gittin plaja. Ne oldu? 7 sene. Veya sıcak olduğu için zararlı balıklar, saldırgan balıklar çok daha yüzeyde olur. Zehirli balıklar, zehirli deniz anarara. Yani birincisi son kullanıcı dediğim tatilciye budur. Dikkat edilmesi gerekir. Gene bizim kıyılarımızda şu an ortalama bir tehlike var. Ama tüm Akdeniz kıyıları feci. Tüm okyanus kıyıları feci. Özellikle Akdeniz'de daha mı çok görülür diyorsun? Tüm Orta Pasifik'te ve tüm Atlantik bile, bakın Atlantik soğuk okyanustur. Orada bile bunlar görülmeye başladı artık. Bunun anlamı şu: hızlı buzul erimesi, feci sıcaklar. Eylül ayında Allah yardımcımız olsun bize. Sonbaharda çıkabilecek Akdeniz hurricane'ler, Black Sea hurricane'ler. Zaten Amerika'ya şimdiden ben hayırlı olsun diyorum. Başlarına gelebileceği Tanrı bilir. Onlar biliyor bunu. Önlem almaya çalışıyor. Feci hurricane'ler gelecek. Hurricane nedir? Tayfun. Tayfunlar. Tayfunlar, ama burada bir tehlike var. Bu tehlike önemli. Adam şunu yazmış. Diyor ki bunlar olduğu zaman diyor Akdeniz'de hurricane olur diyor. Akdeniz hurricane ne demek biliyor musunuz? Malta'da bir tayfunun çıkıp o tayfunun Bodrum'a vurabileceğini düşünebiliyor musun? 250 kilometre hızla. Düşünmek istemiyorum. Ben de düşünmek istemiyorum. Bunlar kesin olur demiyorum. Ama olmuş. Olmuş bunlar. Neden şimdi olmasın? Veya Black Sea hurricane saatte 240 kilometre hızla Sinop'a girerse ne olur insanımız? Yumuşama 2024 Ekim'den itibaren olur ama La Niña'ya geçip geçmeyeceğini ben de bilmiyorum. La Niña'ya hızlı geçerse 1,5 yılda La Niña'yla uğraşırız. Onu soracağım ama öncesinde balıklarla ilgili tehlike çok önemliydi. Tabii. Balık yemeyelim mi? Şöyle söylemek istiyorum. Yani yiyeceğimiz balık da tehlikede mi? Valla şöyle bir şey. Yüksek sıcaklıklara ulaştığı zaman balık parazitleri çok artar. Balıklarda çok yüksek düzeyde paraziter hastalıklar olur. Ama bizim balıklarımızı nasıl etkiler ben bilmiyorum. Biyolojisini bilmiyorum ama ben şunu biliyorum. Dünya üzerinde feci şeyler oluyor. Yani şimdi Asya kaplan sivrisineklerini görüyorsun. Zaten biliyorsun birileri onların fabrikalarına sahip üretiyor ama El Niño döngülerinde ve bu sıcakta sayı 1'e 40 oluyor. Şimdi bunlar tüm dünyada sivrisinekler, aşırı sıcaklar. Şimdi insanlar diyecek ki hoca ağzımıza ettin yani ne diyeyim ben diyecek. Ama ben gördüğümü söylüyorum. Şimdi tekrar teyit edelim. 3 Ağustos'ta ay tutulması. Dolunay. Dolunay. 3 Ağustos'ta Dolunay. Evet. Ekim'de zaten güneş tutulması. 14 Ekim, 28 Ekim. Bir de El Niño var. Bu hepsi bir arada en son ne zaman olmuş? 1868-70'lerde böyle bir süreç. Ondan sonra bir daha bunlar bir araya gelmemiş. Yani tutulmalar olmuş da bu Hepsi gezegen kombinasyonları üst üste olmamış. Peki La Niña'ya geçme ihtimali hangi tarih? 2026'da geçerse. La Niña daha evla bir şey mi? Daha mı yumuşatıcı? Yumuşatır. Şimdi retro Venüs geldi biliyorsun. Bu retro Venüs 28 derece Regulus dediğimiz hattan 13 derece
Aslan Burcu'na kadar iniyor ve bu retro Venüs 9 Ekim'e kadar Ghost'u ile beraber çok etkili. Ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum haritasında finans ve kaynakları temsil eden Venüs'e kare ile geliyor. Şimdi bunun anlamı şu: Türkiye Cumhuriyeti bir ekonomik kriz yaşamıyor. Bir El Niño tayfunu gibi ekonomik felaket yaşıyor. Ve bu ciddi bir hurricane, ekonomik hurricane yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti. Ve bu ekonomik hurricane'in ne yazık ki birinci dalgasını yaşıyor. Şimdi bu daha şimdi diyorlar ya, zamlar geldi, işte vergiler geldi. Özür dilerim arkadaşlar, hepinize söyledim ben. Ben size şimal tutulmasında Algol yıldızının 26, şimal diyorum, Medusa'nın gözyaşlarında 26-27 derece olduğunu söyledim. Ben orada videolarda bu ülkenin ekonomisi bitmek üzere dedim. İsa Bey'e kadar küfrettiler. İsa Bey, Karamanoğlu İsa Bey benim büyük dedem olduğu için. Önemli değil, edin arkadaşım, ama kendinizi kurtarın. Bunun birinci dalgası bu da. Bunun ikinci dalgası 18 Nisan 2024'ten itibaren. Ve şu an yapılmış olan vergiler, zamlar, ıvırlar, zıvırlar, krediler, bunlar da aparatif ve çorba. Ana yemek Ekim sonu Kasım'da. Ondan sonra Nisan'a kadar bir yavaşlama, Nisan'dan sonra ikinci dalga. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Kuzey ve Güney Ay düğümüyle ilgili eklemek istediklerin var mı? Onlar yer değiştiriyorlar mı bu tarihte, Temmuz itibariyle? Şu an Ağustos'ta değiştirdi zaten. Temmuz'da Kuzey Ay düğümü Koç terazi aksına geldi. Şimdi Koç terazi aksına geldiği zaman düğümler bize yön gösterici. Ve şimdi burada düğümlerin o yön göstericiliğinde ben bir iki tane şuradan da söyleyeyim size. Şimdi bu tabii ki bir kısım burçlara iyi geliyor bu. Şimdi baktığımızda... Hangi burçlara iyi gelir? Kuzey Koç'a geçti şimdi. Mesela Kuzey Koç'a geçmesi Koç'a iyi geliyor. Aslan'a iyi geliyor. Yay'a iyi geliyor. Güney Terazi'ye geçti. Şimdi Güney Terazi'ye geçtiği zaman Kuzey Koç. Kuzey Koç ne demektir insan hayatında? İnsanların bireyselleşmesi, insanların çocuklaşması ve insanların o bireysel bilinçle aslında var olma savaşı. Kuzey Ay düğümü Koç'a geçtiğinde insanlar yaşam savaşı verirler. Güney Ay düğümü Terazi'de birlik bilincini kaybederler. Birlik bilincimizi kaybetmemeliyiz. O mu tehlikede şu anda? O tehlikede. Birlik bilincimizi kaybedebiliriz. 18 aylık bir süreç ama bu tüm dünyada var. Yani birlik bilincini kaybetmek nedir? Komşunun çocuğu açken aman bana ne demektir? Bunu kaybetmemeliyiz. İmtihanımız bu. Ben bunu siyasi olarak söylemiyorum. 28 Ekim tutulmasa 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in 100. yılıdır. Evet. Ve siz Cumhuriyet'in 100. yılında orada bir ay tutulması yaratırsanız, o zaman şu: sistem bir şekilde Cumhuriyet'in kurallarına geri dönmek istiyor. Yani oradaki laik ve çok özel pozisyonlarla ortaya çıkmış olan bu topluluğa geri dönmek istiyor. Ve bunun için gerekli olan her şey yapılacak. Bu kadar basit. Toplumumuzun tanrısal bir seçkinliğine inanıyorum. Ama buna bir narsist bir ego değil. Diğerlerinden farklı olduğumuza ve bizim toplumumuzun insanların da farklı olduğunu düşünüyorum. Türkler yani Tanrı'nın, yani Kurt Asena'nın, Tengri'nin çocukları. Ural Altay denilen yer böyle. Elimizde pek çok bilgi var. Ama bu bilgileri neden bu işte uğraşan arkadaşlarımız topluma sunmuyor? Bunu Oğuzhan Ceyhan mı sunmak zorunda? Pek çoğunuz bunu biliyorsunuz. Neden halktan gizliyorsunuz? Hadi buyur. Kuzey-Güney Ay düğümünde bazı burçlar şanslı dedin, sıraladın. Onlar hangi anlamda şanslı? Diğer kategorideki nelere dikkat etsin? Şimdi daha talihsiz oldukları alan nedir? Şimdi aslında doğum haritanızda Koç ve Terazi hangi bölgeye düşüyorsa, eğer haritalarınızı biliyorsanız arkadaşlar, Koç'un yerleştiği bölgeye dikkat edin. Çünkü Kuzey Ay düğümü aslında Caput Draconis dediğimiz yapı Jüpiter etkilidir. O Jüpiter etkili olduğu için orayı bir genişletecek, büyütecek. Şimdi ben bir kovayım. Ne yapacak biliyor musun bana? Şimdi benim haritamda da 3. evim aktif. Yani seyahat edeceğim, yolculuk yapacağım, medyaya çıkacağım. İşte radyo, televizyon olacak. Sizin gibi çok değerli gazetecilerle çalışacağım. İşte keyif alacağım bir dönem. Ama şimdi eğer bu 4. evime gelseydi hayalimdeki evi alırdım. 7. evime gelseydi pek çok terazi evlenecek mesela. Terazileri evlendirecek mesela bu. Gibi etkilere sebebiyet verecek. Aslında bu kötü bir şey değildir. Çünkü bu artık öncül elde. Şimdi sabit elde olduğu zaman
Akrep Boğa aksında bizi çok zorladı. Şimdi bir de 14 Ekim tutulması var. Şimdi 14 Ekim tutulması için güzel şeyler söyleyeyim ben size. 14 Ekim aslında gökyüzünde bizim şanslı diye nitelendirdiğimiz Spica Arcturus Foramen dediğimiz üçlünün bulunduğu bölge 22, 23, 24 Terazi burcuna düşüyor. Bu çok özel bir pozisyondur. Bu pozisyon şans verir insana. Olayların hızlı akışına sebebiyet verir. Keyifli günlere sebebiyet verir. Para kazancına sebebiyet verir. Bakın bu kadar bela olurken toplumun %25'i de mali olarak güçlenecek, bir kısmı maaşı koruyacak, bir kısmı evlenecek. Etkileri ne zaman başlar bunun? Bunun 18 Ağustos'tan itibaren başlar. 18 Ağustos'tan itibaren etkisi başlar. Direkt 17 Nisan'a kadar da belirgin sürer bunun etkisi. Hatta bazıları şaşacak. Ya çocuk sahibi olamıyordum, bak tüp bebekle çocuğum oldu diyecek. İkizim oldu diyecek. Yani ağır bir hastalığı vardır, çözüm bulacak. Şimdi hepsi de kötü değil. Ama onlar bireysel haritalarda. Onlar da bence çok güzel işler. Yani ben bunu severim mesela. Koç teraziye girmesi bizi kurtaracaktır. Bir de 14 Ekim yumuşak tutulma olduğu için Türkiye'de büyük sorunların hafif atlatılacağını, büyük problemlerin hafif atlatılacağını gösteriyor. Ama Ukrayna, Rusya, Polonya Allah yardımcınız olsun. Onlar da çok kötü. Ne yazık ki Venüs'ün retro pozisyonu 16 Ağustos, 21 Ağustos, 7 Ağustos'ta toplumu çok etkileyecek ekonomik olaylara sebebiyet veriyor. 17 Eylül, 24 Eylül, 28 Ekim, 10 Kasım, bakın bu tarihler önemli. Lider değişimleri var. Siyasette çok ciddi lider değişimleri var. Ama sorun şu. Para yok. Ne yapacaksın? Ülkenin öz kaynaklarında bir kısım şeyleri yabancılara satacaksın. Ne yapacak orada? Venüs karesi. Şimdi Saudi Turkish Airlines isteyecek mi altınız? İstemeyecek. Buna benzeyen şeyler olacak. Lider değişimi derken ne demek istedin? Pek çok ve partide. Ve neden bunu söylediğini göksel anlamda anlat ki Ekim, siyasi bir anlam çıkmasın. 28 Ekim'den itibaren şu başarısız olan tüm muhalefet partilerindeki liderler düşmeye başlayacak. Bu 28 Ekim itibariyle. Ama lider parti yani Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü olduğu partide çok da bir şey olmaz. Hangi alanda düzelme? 2024 sonunda tabiatın biraz oturması. Tabiatın oturmasıyla beraber dünya üzerindeki bu savaş döngülerinin daha da artması ama. Şimdi tabiat oturuyor ama dünya birbirine giriyor. Türkiye'de ekonomik felaketin krize doğru dönmesi, onarım yılları 2026'dan sonra refah çıkış. Bu yayını yaptığımız gün Adana sallandı. Evet. Korkarak soruyorum ama El Niño'yu sohbetin başında konuştuk. Bu devamı olmayacak değil mi? Öyle sorayım. Hayır, olacak. Ne yazık ki olacak. Şimdi seninle yaptığımız daha önceki yapılarda da şimdi bu deprem oraya o kadar acayip bir şey ki. Hani hep güneş tutulmalarıyla yan yana konur. Tabii. Sen anladın, siz de anladınız. Ben sormayayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar büyük Kahramanmaraş depremi gibi bu kadar büyük yıkımlara sebebiyet verecek güneş tutulmalarından biri 2030'da. Diğeri de Kahire ve Girit üzerinden gelebilecek 2027'de. Onları ileride konuşacağız. Ama şu an Ağustos'ta işte 14, 15, 16 Ağustos Dupe üzerinde Uranüs kareli orta şiddetli pek çok deprem yaratabilir. Bizde de yaratabilir. 2 gün önce söylemiştim dikkat edin diye, zaten olmuş 5,5 şiddetinde. Şimdi evet. Buradaki sıkıntı şu. Nerede deprem olacağı değil. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerinde deprem olabilir. Kahramanmaraş depremi o kadar büyük bir depremdi ki. Ve bu sebepten dolayı da tüm küçük fayları harekete geçti. Bizim bölgemizde. Ve bunlar her güçlü ay tutulmalarında, her güçlü güneş tutulmalarında enerjiyi boşaltabilmek için 6,5 şiddetinde depremlere sebebiyet verebilir. Ağır bir pozisyon. Yani Ağustos çok ağır. 2023 diyorum. 2024 Şubat çok ağır pozisyon. Bana şunu soruyorlar çoğunlukla. Şimdi ben size çok net bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Benim uğraştığım alan Marmara depremi. Kuzey Anadolu fay hattında Kuzey Anadolu fayıyla çalışıyorum. Yani bunu da bilin arkadaşlar. Bana Adana'da deprem olacak çalışmadım, bilmiyorum.
Peki İstanbul'da olacak mı? Ben şöyle söyleyeyim, öngörü yapayım size. Eğer kıyameti kübra denilen bir yapı arıyorsak 2030'dan itibaren evet. Bu kadar net söyleyeyim. 2030'dan itibaren 2030 tutulmasıyla beraber çok belirgin olarak görünüyor olacak. Ama 2027'deki tutulmayla 2030 tutulması arasında bence bunun çok da fazla öncü belirtisi olacak. Venüs retroya geçelim. Şu anda o retronun içerisinde miyiz? Şu an evet. Ve ne kadar sürecek Venüs retro? Ne 9 zaman Ekim'e bitecek? kadar. O da 9 Ekim'e kadar. 9 Ekim. Peki Venüs retroda ne yapılmaz? Estetik Ne yapılmaz. Estetik yapılmaz. Kadınlarda fiziksel güzelliklerle ilgili konularda eğer doğum haritanızda Venüs retro değilse dokundurmayın. Çünkü Venüs güzelliğin, oranın temsilcisidir gökyüzünde. Ve şimdi böyle bir retroda oran bozulur. Oran bozulur. Nedir? Estetik dokunuşlardan istediğimiz sonuçları yaşayamayabiliriz. Şöyle düşünün. Her gezegenin bir manyetik alanı, her gezegenin bursal bir atmosferi vardır. Ve bu bize yaklaştığı zaman hanımefendilerde bilhassa estetik kaygılı yapılan operasyonlar hızlı iyileşmez. Sonuçlar alınmaz. Cildimiz istediğimiz tepkileri vermez. Birincisi bundan uzak duracağız. İkincisi gene hanımlar çok keskin kendilerinde dönüşümler yaşamasın. Bazen saçlarınızı tamamen boyatmak istersiniz. Kıyafetlerinizi değiştirmek istersiniz. Gelirler o gün işte tam anlamıyla değil. Yapmayın, aynı kalın. Böyle sevsin sizi seven. Pahalı, mesela diyelim pırlanta veya pahalı mücevherler bu dönemde beğendiyseniz bekleyin, 9 Ekim'den sonra daha uygun fiyatlı arayacaksınız. Kim nasıl alsın olsa? Yabancılara konuşalım artık. Türkiye'de değil de işte bunu altyazılı yaparsak Hollandalısı, İngilizce. Ne pırlantası? Ya ben şeye şaşırıyorum. Allah, Rolex. Yurt dışında o kadar pahalı değil ki. Burada çok pahalı her şey. Burada bunlar lüks. Burada bunlar marka yani. Şimdi tabii ki artı şimdi bir kısım astrolog arkadaşlarımız evlenilmezler. Yeni ilişkilere girerken dikkatli olun der. Yeni ilişkilere girerken dikkatli olmak gerekir. Venüs Uranüs kareleri olduğu için, ama ben gene şöyle söyleyeyim. Bu doğum haritasıyla alakalı. Şimdi diyelim ki iki kişi var. Birinin Venüs'ü ileri harekette. Evet, bunun için yanlış. Ama birinin Venüs'ü retro harekette. Onun da evlenme, aşık olma, ilişki zamanı. Yani burada biz genelleme yapıyoruz. Genelleme %80 için evlilik, yeni ilişkiye girmek, yeni birliktelik, yani yeni kazanç fırsatları ve yeni iş imkanları yanlış. Ama doğum haritasında Venüs'ü biraz işte Aslan'da olan, Yay'da olan, Koç'ta olan karakterlerde ve bunlar retro ise bunlar da yapsınlar. O yüzden bazıları bana retro yarıyor der. Evet, çünkü retro yarar, çünkü o retro bir insandır. Retro doğmuştur. Yani şöyle düşün, Venüs retro bana da yarar mesela. Çünkü benim Venüs'üm ghost'tur. Peki Venüs retroda ne yapılır? Venüs retroda ne yapılır biliyor musun? Venüs retroda en güzel yapılacak şey, yeni bir sanatsal alanda kişi kendini geliştirir. Kendindeki özel bir sanatsal yeteneği bulur. Biraz da hanımlar, Venüs retrosunda çok acayip bir şey olur. Bak, bu çok ilginç bir şey, ezoterizm de vardır. Size gerçekten aşık olanla ve sizi gerçekten mutlu edecek olanla hikayeden birlikte olup yeterince ilgisi sizin için olmayanla aradaki farkı çok iyi bulur ve seçersiniz. Anlamadım. Kadınlar burada çok doğru eş seçerler, biliyor musunuz retro Venüs'te? Şimdi iki tane karakter geldi karşımıza. Bunlardan biri platonik aşık, biraz utangaç, sana yaklaşamıyor. Ama sen de öyle zayıf ve ezik birini sevmiyorsun. Öbürü ise biraz daha delikanlı, hareketli, neşeli filan. Ama bir tuhaflık var onda. Venüs retrosunda zayıf olanı seçin, çok mutlu olursunuz. Bak, 10 yıl sonra var ya, pek çok insan diyecek ki ya hocam gerçekten yaptım ve mutlu oldum. Bu kadınların gerçek anlamda erkekler tarafından doğru duyguları da algılayabileceği bir göksel sembolizm yaratır. Çünkü Aslan burcunda Venüs. Yani Flört kadınlar, istiyor, aşk istiyor, çocuk istiyor gökyüzü. kadınlar Çiftleşmek istiyor.
Venüs retro döneminde ön sezileri bu anlamda güçlenir ve Müthiş. doğru partner mi seçerler? Doğru partner seçerler ama o partnerle ilişkiye lütfen 10 Ekim'den sonra gidin. Flört edin ama Kararı 10 verin Ekim'den sonra. ama flörte yemeğe 10 Evet. Ekim'den sonra 10 çıkın. Ekim'den sonra çıkın. 10 Ekim'den sonra bu arada bir iki alternatifiniz daha olabilir. İşte Eylül'ün sonlarından itibaren gün doğumu Venüs olmasına ona Lucifer, şeytan derler. Kadına şeytan olarak bakarlar. Yani bu terimlerin çoğu Orta Çağ astrolojisinden gelir. Evet, etkileri vardır. Ataerkil toplum olduğu için kadının özgürleşmesi, kadının bağımsızlaşması, kadının belli değerlere ulaşması pek çok insanın işine gelmez. O zaman da toplumda böyle dengeler bozulur. Onlar bak mesela ben bir kez Finlandiya'ya gitmiştim o Venüs'ün o retrosunu incelemek için. Şimdi de en son bu retro öncesinde kuzeye gittim, Hollanda'nın kuzeyine. Bana soruyorlar neden işte kuzey ülkelerinde kadın erkek eşit? Çünkü oradaki o Venüs'ün kuzey enlemlerinde erkek dişi sembolikler içinde o kadar büyük gücü var ki. Ya astrolojide şu, ne kadar gökyüzünde görünürse o kadar etkilidir. Kuzey enlemlerinde de pırır pırır görünüyor. Bizim enlem ve boylamlarda az görünüyor tabii ki. Bu da bir amagramdır, sembolik. Eyvah eyvah. O yüzden gökte ne varsa yerde Yeryüzünde o var. o var işte. Peki Kuzeyli bunu yerdekini değiştirerek göktekini değiştiremez miyiz? Muhittin İbn Arabi'nin bakış açısı, Muhittin İbn Arabi'nin bakış açısı ve çok doğru bir bakış açısı. Ama bunun için çok üst düzey kişinin kendisini değiştirmesi gerekir. Basite indirgeyim ben. Hepimiz dünyaya çıkmak için geldik. Bu gezegenden çıkmak için geldik. Kalıcı değiliz. Kalıcı değiliz. Ama çıktıktan sonra geri dönmemek, yani samsara girdabından yeniden buraya çekilmemek için kendimize uygun en doğru haritalarla geldik. Yalnızca çıkmaya çalışıyoruz. O çıkmaya siz insanı kamil deyin, bodhisattva deyin, avatar deyin. Herkesin çıkış yolu farklı. Bazıları çok ızdıraptı. Bazıları çok güzel. Neden güzel? Sevabı bol. Şimdi karma astrolojisi sevap ve günahı da görüyor geçmişte yapılmış. Kardeşim sen geçmiş yaşamlarda çoluğa çocuğa insana iyilik etmişsin. Tabii ki orada gelecek Jüpiter Venüs 120'li ile doğacaksın yani. Öbürü toplumun canını okumuşsun. Retro Mars'a Plüto kare. Ne olacak yani? Bu dünya aslında bence astrolojik olarak bu dünyadır aslında. Aslında hesabı da burada görüyoruz, ödülü de burada alıyoruz. Ve terazi şaşmıyor. Terazi şaşmaz. Şimdi ikinci konuya... Aslında burası başka bir gerçekliğin cenneti ve cehennemi mi? Hadi bakalım. Gideceğimiz yere bağlı. Sonu güzel. Sonu güzel mi? Şimdi biraz da daha duyu ötesi konulara geçeceğim eğer izin Tabii, verirsen. tabii, Çünkü tabii. sözüm var izleyiciye. Sana sormamı çok istediler. Evet. Fakat her yayında bizim seninle artık adetimiz oldu. Bu bir sonraki yapacağımız yayına kadar bir 3-4 ay sonra seni tekrar bulmayı hedefliyorum. Aralıkta Bu görüşelim. videoya bir başlık vermeni rica ediyorum. Yani önümüzdeki 3 ay için sen Oğuzhan olarak, astrolog olarak hangi başlığı kullanırsın? Şöyle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Tabii felaketlere dikkat edin. Ekonomik krize karşı da istikrarlı gidin. Oksijen tüpleriniz hazır olsun. Yani oksijen tüpleri. Ne demek bu oksijen tüpü? Şimdi şu an gördüğüm bir şey var. Bir kısım insanlar araba alamadıkları için, ev alamadıkları için bir alışveriş çılgınlığı içindeler. Gece gündüz alışveriş yapıyorlar. Kafelerin hepsi dolu. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Tabii ki ekonomiyi canlandırmak için sürekli para emisyonunun arttırılmasından kaynaklanıyor. Ama insanlar bilinçli değil. Yani şu anda bir enflasyonist yapı var. Ama muhtemelen Aralık sonundan itibaren bu enflasyonist yapı daha bizim piyasada durgunluk dediğimiz bir stagflasyon yapısına doğru gidecek. Ve Nisan'dan itibaren güçlü bir stagflasyon dalgası yiyeceğiz. Bunun anlamı şu. Yani gidip tamam araba alamıyorsun, ev alamıyorsun, belki istediğini alamıyorsun ama paranı biriktirmek zorundasın. Çünkü bir stagflasyon döngüsüne girdiğinde hiçbir zaman piyasalarda bu kadar aktifleşemeyecek. Peki o biriken Para parayı- bulamayacak yani. Tamam. Para bulamazsan çocuğuna süt alamayacaksın. Şimdi diyorsun ki işler iyi. Olmayacak işte.
Peki parasını değerlendirsin. Para araba almaya yetmiyorsa o da diyor ki madem öyle hayatın tadını Altın çıkarayım, al. yiyeyim içeyim. Altınar. Bak anladı hemen. Retro Venüs Altınar 2024. Dövizde dur, Gümüşar. Yani. Dövizde ne olacağı belli mi? Şimdi yukarı doğru tırmanıyor Şöyle ama. söyleyeyim ben Birinci 26 sırada 28. altın mı? İlk önce şöyle altın 2024 için Venüs retrosu şimdi düşer. Biraz böyle geri çeker. 9 Ekim'den sonra çıkmaya başlar. 2024'te vura vura gider. Altın mı? Altın. Bir. İkincisi dövizi şöyle düşünmemiz gerekiyor. Şimdi döviz şöyle bir durum. Şimdi enflasyon oranında baktığımızda önümüzdeki Nisan sonu ortalama Mayıs'ta beklediğim benim dolar kuru 41-42. Ne Euro diyorsun? 44-45. Bu minimum. 47-50 de olabilir. Şu an zaten benzinle karşı karşıya yani 38-39 olması lazım zaten kurun. Ama şimdi dövizi tuttuğu zaman kar edemiyor ki. O da var yani. Ne oluyor? Her şey dövizle. Bana soruyorlar işte emlak fiyatları düşer mi? Döviz bu kadar yüksekken ne düşecek?